Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde sucuk yapmayı denedim arkadaşlar. Gerçekten bir günde yapılabilecek en güzel sucuk tarifi oldu. Tabii ki biliyorsunuz sucukları biraz bekletmemiz gerekiyor. Bağırsakta yaptıysak kurutmamız gerekiyor. İyice baharatlarıyla özleşmesi ve kuruması gerçek lezzetini veriyor. Ama biz evde en kolay yöntemle kendi imkanlarımızla nasıl yapılır onu göreceğiz şimdi. Şöyle geçen kurbandan kalan yağlı kıymam var arkadaşlar. 1 kilo. 1 kilo yağlı kıymayı buzluktan çıkarıp çözdürdüm. 8 diş sarımsağım var. Toz biberim var. Kırmızı. Acı ve tatlıyı karıştırdım. Pul biber, kimyon ve karabiberim var. Hepsi birer yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı da tuzum var. Şöyle ben havanda döveceğim ama isterseniz rondodan da çekebilirsiniz sarımsaklarınızı. Hemen sarımsaklarımı güzelce dövüyorum havanda. Sarımsaklarımı dövdüm. Bu sucuk yapımında sarımsak çok önemli arkadaşlar. Benim anneannem Kayserili. Annem Kayserili yani anneannem sucuk yapardı. Hatta sucuk içleri falan da yapardı. Ve ben küçükken hatırlıyorum böyle bir sürü sarımsak koyardı içine. Sarımsak sucuğun olmazsa olmazı gerçekten. Toz biberi karışık yaptım ben. 2 yemek kaşığı acı, 1 yemek kaşığı tatlı koydum içine ama 2,5 yemek kaşığı ekledim içerisine. Kırmızı toz biber. Pul biberim çok acı değildi. 1 yemek kaşığı ekledim. Eğer çok acıysa yarım yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde karabiber ve kimyonu da birer yemek kaşığı ekledim. 1 yemek kaşığı da tuz ekledim. Eğer karabiber çok sevmiyorsanız bir tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Sucuk yapımında önemli olan bir püf noktası da şu arkadaşlar. Çok güzel yoğurmamız ve baharatlarıyla özleştirmemiz gerekiyor. Güzelce 25-30 dakika bastıra bastıra bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar sucuğumuzu. Ben şöyle 25 dakika yoğurduktan sonra güzelce toparladım. Üzerine streç film kapattım ve buzdolabında tam 5 saat dinlendirdim arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa geceden yapıp 12 saat veya 24 saat bile olur. Sucuk ne kadar beklerse o kadar lezzetli olacaktır. Tabii video çektiğim için bu kadar bekletebildim. Tekrar buzdolabından çıkardıktan sonra 15 dakika daha yoğuruyoruz güzelce. Burada kıvamını anlamak için sucuğun gerçekten bir hamur kıvamına geldiğini görmeniz gerekiyor. Sucuğu sıkıştırdığımızda streç filmin veya bağırsağın içerisinde birbirine gerçekten yapışması gerekiyor bütün harcın. Yani parçalanmayacak durumda olması gerekiyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Evet 15 dakika daha yoğurduktan sonra streç filmimi şöyle tahtamın üzerine açtım. Ve 2 avuç şeklinde veya bir portakal büyüklüğünde diyelim harcımdan kopardım. Ve elimle sıkıştırarak ve uzatarak şekil veriyorum. Hemen şöyle streç filmin üzerine koydum. Biraz yuvarlıyorum. Bu yuvarlama işlemini yapmasanız da olur. Çünkü bağlarken kenarlarından sıkıştıracağımız için zaten o şekilde de şekil alacaktır. Şöyle parmaklarımla yuvarlaya yuvarlaya ittiriyorum ve sarıyorum arkadaşlar streç filmi. Bir bıçak yardımıyla streç filmi kesiyorum. Ve sucuklarımı kenarlarından çevirerek ortaya doğru sıkıştırıyorum. İçerisinde hava kalmaması gerekiyor. Keserken parçalanmaması için. Yani biz kurutmayacağız. Bu işlem eğer bağırsakta yapıyorsanız çok önemli. İçerisinde hiç hava kalmaması gerekiyor küflenmemesi için. Sıkıştırarak kenarlarından bağlıyoruz. Biz buzda yani dondurucuya atacağımız için çok da önemli değil içerisinde hava kalması. Ama yine de doğrarken parçalanmaması için güzelce sıkıştırmamız gerekiyor.
Evet, her iki kenarından da sıkıca bağladığım streç filmin fazla kalan kısımlarını şöyle bıçak yardımıyla kesiyorum. Biliyorsunuz sağlığımızla oynuyorlar gerçekten. Hatta en çok içine farklı maddeler karıştırılan gıda ürünü de sucuktur. Marketlerden aldığımız zaten hiçbir şekilde sucuk değil. Kasaplardan aldığımızda cep yakıyor. 300-400 lira kilosu. Üstelik yani onun içinde de farklı maddeler var mı, nasıl yapılıyor bilmiyoruz, güvenemiyoruz. Dolayısıyla evde yaptığımız sucuğu hem sağlığımıza hem kesemize yararı var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurarak yiyiniz lütfen. Hemen hani bu işte benim marketten aldığım gibi tadı yok, lezzeti yok diye düşünmeyin. Marketten aldığımız birçok şeyin içerisinde bize bağımlılık yapacak, damak tadımıza uygun ama sağlığımıza zararlı maddeler barındırıyorlar içerisinde. Bakın şu şekilde daha uzun bir streç film keserek ve yine aynı şekilde sıkıştırarak iki ucunu birbirine bağlayarak da kangal sucuk yapabiliriz arkadaşlar. Hangisi daha kolayınıza gidiyorsa onu yapın. Bu şekilde de kangal sucuk yapımını göstermek istedim. Bu arada videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten büyük emek veriyoruz bu videoları çekebilmek için. Bazı kişiler kanala abone olmayı ücretli zannediyor. Hayır arkadaşlar, benim kanalıma abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak ve zil bildirimlerinizi açarak abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman benim yüklediğim videolar ücretsiz bir şekilde size ulaşacaktır ve onları yine ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu arada şu kenardaki kangal sucuğun altındaki iki sucuğu biz bildiğiniz sabah kahvaltıda pişirip yedik yani. 3 kişi. Ve harika oldu bence bir günlük sucuk için. Efsane bir tadı oldu. Zaten videonun sonunda da o pişireceğim sucuk, onun bir kısmı sadece. Bir tanesini kesip pişiriyoruz ve yetmedi. İkincisini de buzdolabından, dondurucudan çıkardık. İkincisini de aynı şekilde kızarttık ve yedik arkadaşlar sabah kahvaltıda. Birazdan nasıl piştiğini göstereceğim. Bu şekilde sucuklarımızı hazırlayıp dondurucuya atıyoruz arkadaşlar. Evet, ben biraz kamerayı falan ayarlayana kadar fazla beklettim. Fazla beklettiğiniz zaman sucuklarınız biraz dağılabilir. Çünkü taze sucuk, kurumuş sucuk değil. Ama size şunu öneriyorum. Çünkü ikinci çıkarttığım sucuğu o şekilde yaptım ve hiçbir şekilde dağılma olmadı. Dondurucudan çıkarttıktan sonra 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika sonra kesmeye çalışın. Biraz sizi zorladıysa 1-2 dakika daha bekleyin, kesmeye çalışın. Yani o şekilde sürekli kesmeye çalışın. Fazla da dağılmadı gerçi ama yine de ikinci kestiğim sucuk daha güzel kesilmişti. Şöyle kenarlarındaki streç filmi ya keserken bu şekilde çıkarın ya da şöyle bir yöntem göstereceğim. Uç kısımlarını kestiniz mesela, değil mi? Streç filmlerini çıkardınız. Daha sonra şöyle bıçakla uzunlamasına bir çizik atın sucuğa. Ve streç filmi rahatlıkla gördüğünüz gibi soyabilirsiniz. Ve hiç uğraşmadan bu şekilde dilimlersiniz arkadaşlar. Dilimlediğiniz sucukları tavanıza atın ve hiç yağ koymayabilirsiniz. Evet, sucuklarımı tavaya dizdikten sonra hemen ocağa götürüyorum. Ocağı orta ateşte yakıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hiç yağ koymadan şöyle bir bakıyorum yağını salacak mı veya yağı yeterli olacak mı diye. Evet, yağını güzel saldı. Ama ben çok az minik bir sıvı yağ daha ekledim arkadaşlar. Biraz daha yağlı olsun diye. Ve pişerken gerçekten bir sucuk kokusu sardı evi.
Özellikle içine kattığımız sarımsaktan dolayı galiba o sucuk kokusunu güzel verdi. Şöyle çevire çevire güzelce pişirdim. Ve bu bir tava bize yetmedi arkadaşlar. Bir sucuk daha çıkarıp pişirdik ve afiyetle yedik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.